Gündelik dilde evrenden ayrı, evrenden önce, zamandan, mekandan münezzeh gibi ifadeler neredeyse kaçınılmaz olarak zaman ve mekan çağrıştırır. Önce dediğimiz anda kronolojik bir sıralamayı, ayrı dediğimiz anda da mekansal bir ayrılığı ima etmiş oluruz. Bu yüzden zamansız tanrı gibi ifadeler birçok kişiye dört köşeli üçgen türü mantıksal bir çelişki gibi görünür. Hem zaman dışı deniyor hem de sanki bir şeylerden önce ve bir şeylerden ayrıymış gibi konuşuluyor. Fiziksel teoriler açısından bakıldığında ise manzara daha karışıktır. Özellikle kuantum kütleçekim denemelerinde ortaya çıkan zaman problemi sadece felsefi veya teolojik değil, bizzat teknik bir problemdir. Bazı formülasyonlarda evreni tanımlayan temel denklemde açık bir zaman parametresi hiç görünmez. Buna rağmen değişim ve dinamik süreçleri anlamlı şekilde tanımlayabildiğimizi görürüz. Bu videonun amacı 3 düzeyi birbirine bağlamaktır. İlk düzey dilsel ve kavramsal düzeydir. Zamansızlık ifadesi ne zaman gerçekten çelişki üretir, ne zaman sadece dilin sınırlarına çarpar. İkinci olarak fiziksel model düzeyi, kuantum kütleçekim bağlamında Wheeler-Dewitt denklemi, zaman problemi ve ilişkisel ortaya çıkan zaman kavramı bize ne söyler? Üçüncü olarak da felsefi ve teolojik düzey. Bu fiziksel hikayeler, zamansız tanrı gibi kavramların mantıksal tutarlılığı hakkında ne tür bir içgörü sağlar? Öncelikle klasik Newtoncu mekaniğin temelinde zaman kavramına bakalım. Bu açıdan zaman dışarıdan akan, evrenin geri kalanında bağımsız bir parametre olarak düşünülür. Bir parçacığın durumu xt, hızı vt ve ivmesi at gibi büyüklükler her zaman bu dışsal t parametresine göre tanımlanır. Zaman bu çerçevede evrenden ayrıdır. Madde alanlarından etkilenmez. Tekil ve evrenseldir. Herkes için aynı zaman vardır. Fiziksel denklemlere bağımsız bir girdi gibi girer. Bu resim gündelik sezgilerimizle uyumlu olduğu için zamanı düşünürken çoğu kez farkında olmadan Newtoncu çerçeveyi varsayarız. Dolayısıyla zamandan önce ifadesi bize sayı çizelgesinde sıfırın solundaki bölge gibi mantıksal olarak boş bir alanı çağrıştırır. Ancak modern fizik, özellikle genel görelilik ve kuantum kütleçekim bu resmi kökten değiştirmiştir. Genel görelilikte zaman artık dışsal bir parametre değil, uzay zaman geometrisinin bir bileşenidir. Temel noktalardan bazılarına değinecek olursak, zamansal ve mekansal koordinatlar seçtiğiniz koordinat sistemine göre karışabilir. Zaman ve mekan ayrımı mutlak değil, kısmen görelidir. Kütle enerji dağılımı uzay zaman eğriliğini belirler. Dolayısıyla zamanın akış hızı da yerel kütle çekim potansiyeline bağlıdır. Bu da gravitasyonel zaman genleşmesini tetikler. Zaman ve uzay arasında artık keskin bir metafizik ayrımdan çok ortak bir geometrik yapı vardır. Bu bakış açısı zamanı evrenden ayrı bir şeymiş gibi düşünmenin zaten genel görelilik düzeyinde problemli olduğunu gösterir. Zaman evrene ilişkin geometrik yapının bir yönüdür. Evrenin dışında veya öncesinde bir zaman çizelgesinden bahsetmek anlamını yitirmeye başlar. Bu teoremler bir yana, bir de kanonik kuantum kütleçekim ve Wheeler-Dewitt denklemi üzerinden zamanın kaybolması durumu söz konusudur. Genel görelilik ile kuantum mekaniğini kanonik yani Hamiltonian formda birleştirmeye çalıştığımızda karşımıza çıkan temel nesnelerden biri Wheeler-Dewitt denklemidir. Çok kabaca ifade edecek olursak evrenin tamamının bir dalga fonksiyonu olduğu düşünülür. Burada psi kavramı geometri ve alanları tanımlar. Genel görelikteki belirli kısıtlar, özellikle Hamiltonian kısıtlar kuantize edildiğinde evrenin dalga fonksiyonu için şekildeki yapıda bir denklem elde edilir. Buradaki kritik nokta şudur. Standart Schrödinger denklemine göre zaman ifadesi varken Wheeler-Dewitt denkleminde açık bir t zamansal parametresi yoktur. Yani evrenin temel kuantum denklemi açıkça zamana referans vermez. Bu ilk bakışta evrim yok, hiçbir şey olmuyor gibi yorumlanabilir. Bu duruma literatürde zaman problemi, problem of time denir. Sorun denklem yanlış bir şekilde değil, şu şekilde özetlenir. Değişim ve dinamik süreçleri zamansız görünen bir temel denklemden nasıl türetiriz? Kanonik kuantum kütleçekimde klasik teoride zaman evrimi ile ilişkili olan Hamiltonian kısıtın kuantum karşılığının gösterildiği forma sahip olması, sistemin sanki hiç evrim geçirmediği izlenimini meydana getirir. Bu noktada iki temel soru ortaya çıkar. İlki ontolojik sorudur. Gerçekten de temelde zaman diye bir şey yok mu?
İkincisi ise kinematik ve operasyonel sorudur. Gözlediğimiz değişim ve süreklilik deneyimi bu zamansız denklemlerden nasıl türetilir? Bu sorulara verilen çözüm önerileri bizi ilişkisel zaman ve ortaya çıkan emergent zaman kavramına götürür. Modern yaklaşımda sıkça savunulan fikir şu şekildedir. Mutlak bir saat yoksa zaman sistemlerin birbirine göre değişimi ve aralarındaki korelasyon üzerinden tanımlanır. Bu bakış açısında evrenin tamamı zamansız bir kuantum durumu ile tarif edilebilir. Bu bütün içinden bir alt sistemi saat olarak seçeriz. Geri kalan alt sistemlerle bu saat arasındaki korelasyonların değişimi bize evrim ve zaman akışı izlenimini verir. Page-Wootters mekanizması bu fikri teknik olarak formüle eden yaklaşımlardan biridir. Koordinat zamanı Newtoncu duyarlılıkta hayal ettiğimiz dışsal zaman gözlenebilir değildir. Gözlenebilir olan ise saat değişkeni ile sistem değişkenleri arasındaki olasılık dağılımlarıdır. Küresel anlamda statik görünen zamansız bir kuantum durum, alt sistemler arası korelasyonlar üzerinden etkin bir zaman kavramı üretebilir. Carlo Rovelli'nin ilişkisel kuantum mekaniği yaklaşımı da zamana bu tür bir ilişkisel rol biçer. Fiziksel nicelikler zaman dahil sistemler arası ilişkiler üzerinden anlam kazanır. Gözlemciden veya kapalı sistem içi referanstan bağımsız mutlak değerler olmaktan çıkar. İkinci önemli hat yarı klasik yaklaşım üzerinden yürür. İSAM'ın klasik incelemesinde vurguladığı gibi zaman kuantum kütle çekim durumunun yarı klasik bir bileşeni olduğu rejimlerde yaklaşık bir kavram olarak geri döner. Eğer evren yarı klasik bir rejime çıkmazsa bugün anladığımız anlamda zamanın da anlamı olmayabilir. Teknik olarak şu yapılır. Wheeler-Dewitt denklemi için bir yaklaşım uygulanır. Dalga fonksiyonunun ağır, örneğin geometrik klasikleşen ve hafif alan madde bileşenleri ayrıştırılır. Ağır bileşen klasik bir arka plan gibi davranmaya başladığında hafif bileşen için yaklaşık bir Schrödinger benzeri evrim denklemi türetilir. Bu süreçte içsel veya intrinsik bir zaman parametresi tanımlanır. Yani zaman evrenin belirli bir dinamik derecesi üzerinden yeniden yorumlanır. Bu program başarıya ulaştığında zaman şu şekilde konumlanır. Temel denklem düzeyinde yoktur veya ayrı bir parametre olarak görünmez. Yarı klasik limitte yaklaşık ve etkin bir kavram olarak geri gelir. Dolayısıyla zamanın varlığı ve anlamlılığı evrenin dinamik durumuna bağlıdır. Mutlak bir ontolojik sabit olmaktan çıkar. Buraya kadar anlatılanları ilk başta belirttiğimiz felsefi duruşla yan yana koyarsak iki ayrı düzey netleşiyor. Gündelik ve teolojik dil genellikle şu tür ifadeler kullanır. Tanrı evrenden öncedir. Tanrı evrenden ayrıdır. Tanrı zamandan münezzehtir. Burada önce sözcüğü fark etmeden bir zaman ekseni varsayar. Ayrı sözcüğü ise bir tür mekansal ayrılık ima eder. Genel görelilik ve kuantum kütle çekim perspektifinden bakınca şu tür sorunlar doğar. Evrenin zamansal yapısı bizzat evrenin geometrisinin bir yönü ise zamandan önce ifadesi kuzey kutbunun kuzeyi türünden bir kategori hatası olabilir. Benzer şekilde evrenin uzamsal yapısı olmadan ayrılık da anlamını yitirir. Dolayısıyla bu tür cümleler kelime seçimleri yüzünden içsel çelişki üretmeye açıktır. Kuantum kütle çekiminden gelen ders ise daha nüanslıdır. Wheeler-Dewitt türü denklemler temel seviyede ayrı bir zaman parametresi kullanmak zorunda değildir. Buna rağmen içeriden bakıldığında alt sistemler, korelasyonlar ve semi-klasik limit açısından etkin bir zaman kavramı yeniden türetilebilir. Yani zamansız demek her zaman hiçbir değişim yok anlamına gelmez. Temel tanımda bağımsız bir zaman parametresi yok, zaman içeriden türeyen bir kavram anlamına gelebilir. Bu çerçevede zamansızlık ifadesi mantıksal olarak otomatik bir çelişki olmak zorunda değildir. Çelişki çoğu zaman zamansızı bile tanımlarken yine önce sonra gibi zamansal dili kaçak yollardan içeri sokmamızdan doğar. Teolojik tartışmalarda sıkça geçen bir iddia vardır. İrade için zaman gerekir, zira seçenekler arasında seçim yapma bir süreçtir. Bu sezgi güçlüdür çünkü deneyimlediğimiz tüm iradi eylemler içsel zaman deneyimiyle iç içedir. Fiziksel perspektiften bakınca eğer bizim deneyimlediğimiz zaman evrenin belirli bir dinamik rejiminde ortaya çıkan yaklaşık bir kavramsa,
O halde iradeyi bu ortaya çıkan zamanın içinde işleyen bir fenomen olarak modellemek mümkündür. Fizik bunu destekler veya reddetmez. Sadece sahnenin yapısını tarif eder. Daha üst düzey, örneğin oyun motoru veya oyun içi zaman benzetmesindeki gibi bir meta zamansal çerçeve tasavvur etmek ise fiziğin yetki alanını aşan metafizik bir spekülasyondur. Dolayısıyla burada fizik açısından baktığımızda Tanrı vardır, yoktur gibi teolojik sonuçlar çıkaramayız. Ancak teolojik dilde kullanılan zamansız, öncesiz gibi kavramların mantıksal tutarlılık konusunda bir tür model örneği sunabiliriz. Temel düzeyde zamansız, içeriden bakıldığında zamanlı görünen bir evren modeli mantıksal olarak tutarlıdır. Bu Tanrı kavramını doğrulamaz ama zamansız ifadesinin her durumda dört köşeli üçgen kadar imkansız olmak zorunda olmadığına dair teknik bir örnek teşkil eder. Programcı oyun zamanı benzetmesi de yapılabilir. Programcı oyun zamanı benzetmesi ilişkisel emergent zaman fikrine oldukça yakındır. Oyun içindeki varlıklar için zaman, oyun motorunun kurallarından türeyen bir büyüklüktür. Programcı oyun içi zamana tabi değildir. Ama bu programcının hiçbir zamana tabi olmadığı anlamına gelmez. Sadece oyun içi zamanın üzerinde, ötesinde başka bir tanım çerçevesinde var olduğu anlamına gelir. Fizikteki durum birebir böyle olmak zorunda olmasa da Wheeler David ve Paige Wouters ile semi-klasik zaman yaklaşımları oyun içi zamanın temel bir zamansız tanımdan türeyebileceğine dair somut matematiksel örnekler sağlar. Bu benzetmeyi felsefi tartışmada kullanırken sadece şuna dikkat etmek gerekir. Fiziksel modeller kapalı sistem için konuşan denklemler. Teolojik programcı ise tanım gereği bu sistemin dışında konumlandırılıyor. Dolayısıyla benzetme sadece zamansızlık, mutlak mantıksal çelişkileri iddiasına karşı hayır, zamansız temel ve ilişkisel zaman içeren tutarlı modeller vardır demek açısından işe yarar. Kısacası kuantum kütle çekimi bize şunu öğretiyor. Zamansızlık her zaman mistik bir kaçış değil, bazen bizzat denklemlerin dayattığı bir yapısal özelliktir. Bu da zamansız kelimesini doğru tanımlandığı sürece mantıksal olarak savunulabilir kılar. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.